Nabersiniz yoldaşlarım, ben Fantastic One Piece animesinin 806. bölümünün incelemesine hoş geldiniz. Herkese güzel pazarlar yoldaşlarım, herkese güzel günler. Luffy Tankman formuna sonunda ulaştı ve Cracker'ı yenmeyi başardı. Suratımı düşürüyorum. Neden? Bölüme 10 üzerinden 8.5 veriyorum. Bunu şimdi açıklayacağım size. Toei Animation çizimleri berbat yapmıştı. Neden? Böyle sürekli mangadan bir karelermiş gibi gösterdiler bizi çizimlerde. Başarısızlık üzerine başarısızlık vardı. Değineceğim çok nokta var aslına bakarsanız. Luffy vs Cracker savaşında 860 milyon bellilik adamın gücü buraya kadar mıydı? Luffy onu nasıl akladı? Tamam, bölümde biraz gaza gelmiş olabiliriz. Eğlenmiş de olabiliriz. Özellikle Cracker'ın ucu sahnesinde. Haha bu ne lan falan yaptım ben. Garipti ve komikti gerçekten. Ama Luffy'nin onu bu şekilde yenmesi içler acısı. Değineceğiz. Şimdi gelin oturup tartışalım. Adam 860 milyon bellik bir ödüle sahip. Tamam mı? Luffy'nin karşısına çıkıyor. Luffy bisküvilere karşı savaşıyor. Nami yağmur temposunu kullanarak bisküvileri eritiyor. Ardından Luffy bisküvileri yiyor. Tankman formuna ulaşıyor ve Tankman formuyla içindeki bisküviyi de haki ile güçlendirerek ardından Cracker ona saldırıyor. Pretzel denilen dönen tekniklerle Cracker ona saldırıyor. Böyle burasına doğru, göğsüne doğru saldırıyor. Cracker oraya kafası sıkışıyor. Luffy Cannonball denilen bir teknik kullanarak onu tüm Kek Adası çatosuna uçuruyor. 3 tane yeni karakter gördük. Tereyağı Bakanı, Opera, Galea ve Mondor'u görebildik. Charlotte ailesinin 3 tane üyesini görebildik. Bahsedeceğim gerçekten bölümde çok nokta var ama Cracker'ın nasıl bu kadar kolay yenilebileceğine ben gerçekten şaşırıyorum. 860 milyon bellik adamın bu Shoshoku hakisi bu kadar zayıf mıydı? Cracker'ı daha kimler yenebilir? Tamam, bisküviden savaşçıları var ve gerçekten güçlü. Yani işin içinde gerçekten meyve avantajı mı söz konusu? Ben bu konuda hiçbir şey çözemedim. Yani Cracker tamamen meyve adamıymış, şu an bunu anladım. 860 milyon bellik adamın gücü meyve gücüymüş. Haki maki bu Shoshoku haki falan hiçbir şey yoktu. Çünkü Gear Force'luk bir formda tek darbede, tamam Tankman gibi bir form olsa da bu ne kadar Luffy'yi güçlendirdi ki? Luffy göbeğiyle yendi adamı, farkında mısınız? Göbeğiyle yendi. Garip, gerçekten garip sayfa. Gerçekten garip. Yani düşünsenize 860 milyonluk belli ödüle sahipsiniz ve Luffy'ye karşı, birine karşı savaşıyorsunuz ve göbeğiyle yeniliyorsunuz. Tamam, Luffy Gear Force'la çok güçlü olabilir. Çok da enerji harcıyor Gear Force. Orası doğru ama sırf yani bu Shoshoku'nun hakisi bu kadar düşük olduğu için Cracker'ın Luffy'ye karşı yenildi. Eğer Cracker'ın hakisi çok kuvvetli olsaydı orada Luffy'nin saldırısını da savuştururdu ve Luffy'ye karşı içinde kafası falan sıkışmazdı. Kafasının sıkışması neydi zaten? Çok komikti. Çok anlamsızdı. Ben bu savaşa eksi puan veriyorum tayfa. Bana kızabilirsiniz. Ben bu savaşı pas geçiyorum. One Piece evreninde ben böyle savaşlar görmek istemiyorum. 860 milyon bellik adam gelsin. Luffy'nin göbeğine sıkışsın. Türk göbeği gibi sıkışsın buraya. Luffy Cannonball desin, tak yensin adamı. Yok artık. 860 milyon belli. İnanılmaz. Gerçekten inanılmazsınız. Toei Animation'ın çizimleri zaten rezaletti. Ben böyle izledim artık. Çok iyi değildi yani. Çok başarılı değildi. Çok daha iyi olabilirdi. Ya ben bu arkın bu kısmını pas geçiyorum. Ben bu kısmı gerçekten başarılı bulmadım. Neden? Zaten her şey ortada olduğunu görüyorsunuz. Onun dışında müzikler gayet güzeldi. Biraz gaza getirme tarzıydı. Ve savaşı çok garip tuttular. Bir anda Luffy bisküvileri yedi yağmur temposu, tak Cracker yenildi direkt. Tuhaftı. Bence çok tuhaftı. Sırf Oda'nın hani buraya Cracker savaşı koyalım, Luffy onu yensin, hani bir tane savaş olsun falan denilecek tarzda değişik bir savaşlardan biriydi. Belki de bu savaş şeyin göstergesiydi. Luffy'nin ileride alabilecek formu ile ilgili bir öngörüydü. Belki bize burada bir ipucu çaktılar. Nasıl bir ipucu çakmış olabilirler? Tankman formu yiyor Luffy her şeyi. Yiyor biriktiriyor. Ardından Luffy Cannonball denilen bir teknik kullanıyor. Hakisini burada biriktiriyor. Bu Shoshoku'nun haki burada biriktiriyor ve onu fırlatıyor. Belki de burada Luffy'nin haki kontrolü ile ilgili bir şeyler daha sezmiş olabiliriz tayfa. Burada farklı şeyler olabilir. Ardından bize Viviri kartla ilgili, yani etraftaki homiistların yaşam kartı ile ilgili, yaşam kartının onlara karşı totemini gösterdiler. Bu da yaşam kartına ruh gücü aktarılması konusunu bize işlemiş oldular. Big Mom markı biraz ruh gücü ile ilgili bize bilgiler vereceklerdir daha fazla. Zaten biliyorsunuz Soul Nomi, yani Big Mom meyvesi ruh meyvesiydi. Bununla ilgili de böyle Viviri kartının homiist ruh gücü aldığını da
sezmiş oluyoruz tayfa. Zeus ile Prometheus'a biraz değinelim. Tekrardan Luffy vs Cracker savaşına döneceğim. Zeus yıldırım bulutuydu, Prometheus güneş bulutuydu ve bunlar büyük ihtimalle Big Mom'un şeytan meyvesiyle alakalı olan bulutlar. Büyük ihtimalle demeyeyim, öyle zaten. Bununla ilgili bir spoiler barındırmıyor burada. İşin içinde o mantığı siz de görebiliyorsunuzdur. Prometheus güneş, ateş saçacak. Zeus yıldırım saçacak. Ama bunlar ne kadar kuvvetli, ne kadar güçlü şu an bilinmiyor. Ne kadar böyle sağlam darbeleri var. Kimi böyle durdurabilir, kime nasıl hareket sergileyebilir falan. Gerçekten ilginç bir konu. İlginç. Onun dışında bize Choppa ile Kerotto'yu gösterdiler. Hala ayna dünyalarının içindelerdi. Ve ayna dünyalarından Sanji'ye falan baktılar. Bir süre Sanji'ye seslendiler. Sanji aynaya doğru baktı ama Choppa'yı göremedi. Reiju da onun yanındaydı ve ardından Sanji kedi faytona binmeye gitti. Etraftaki klon askerler o Sanji Sama evleniyor falan, kutlamalar falan var etrafta. Ichigo, Niji, Yonji faytona binmiş vaziyetteler ve faytonu kedi çekiyor. Meow diyor kedi. Çok komik, çok tatlı değil mi o kedinin? Kedinin faytonu çekmesi çok komik. Sanji böyle pelerin almış arkasına asil bir şekilde gidiyor. Tabi Sanji'nin morali bozuk. Bir tane sigara yakıyor ve sigarasına duman çıkararak sigarasından bizim tayfayı anıyor. Üzücü, gerçekten üzücü. Haftaya Sanji vs Luffy savaşı var. 1 Ekim 1 saatlik bölüm yayınlanacak. Haftaya upuzun bir inceleme yapacağız. 1 saatlik bölümün incelemesi de gayet başarılı olur. Gayet güzel, eğlenceli olacak. Haftaya güzel eğleneceğiz. Haftaya geçmeyecek artık. O duygusal sahneleri, o Sanji'nin Luffy'ye vuruşu falan nasıl işlenecek, nasıl müzikler koyacaklar, çizimler nasıl olacak merak ediyorum. Zaten 1 saatlik özel bölümü çok özel bir animasyon ekibi çevirecek. Gerçekten Toei Animation en başarılı animasyon ekibi çevireceğini, yöneteceğini duydum. Güzel olacak, gerçekten güzel olacak. Onun dışında Luffy gücünü tüketti Gear Force ile birlikte. Bakalım bundan sonra Luffy gücünü nasıl toplayacaktır. Luffy gerçekten güçsüz durumda ve Mondor, Opera, Galera üçlüsü gayet değişik karakterlerden biri. Daha Big Mom'un bir sürü adamı var ve bunlara karşı Luffy neler yapacaktır derseniz hepsi soru işareti. Eğer manga okumadıysanız gidin başlayın. Manga muazzam gidiyor. Gerçekten manga ile şu an animeyi karşılaştırmak istemiyorum ama manga harbiden harika ötesi. Gaza gelin diye söylemiyorum. Manga süper gidiyor ya. Manga benim canım kanım ya. Sabah 5'e kadar manga okudum geçen. O kadar güzeldi. Neyse, Luffy vs Cracker savaşına dönmek istiyorum tekrardan. Cracker, hiçbir şey demiyorum. Başarısızdı. Çok başarısızdı. Çok başarısızdı. Yani ben bu savaştan mutlu olamadım tayfa. Luffy 860 milyon bellilik birini harcamış olabilir. Belki Snake, o yenilen bir tane daha komutan vardı ya, tatlı komutanlarından biri. Belki o Cracker'dan daha güçlü olabilirdi. Neden bize böyle yansıtılmasın? Çünkü Cracker'ın asıl olayı şeytan meyvesine dayanıydı. Nami de onu etkisiz hale getirerek Luffy onu çok rahat bir şekilde yendi. Belki Nami başından beri yağmur temposunu kullansaydı Luffy Tankman'i açmadan Gear Force ile çok rahat bir şekilde bence Cracker'ı yenebilirdi tayfa. Ve benim anlamadığım bir şey var. Burada başarısı olan nokta, Cracker'ın hakisi gerçekten çok zayıfmış. Eğer bu adamın Boshoshoku'nun hakisi çok iyi olsaydı yine Luffy'nin burasına, göbeğine girerdi. Ve Luffy'nin saldırısından o kadar kolay darbe yiyip tek bir darbede yenilebilirdi. Ya işin içinde iki nokta var. Ya şeytan meyvesiyle Cracker'ın sürekli bisküvi çağırması onun hakisini çok zayıflattı ve tek bir darbeyle yenildi. Ya da Cracker'ın hakisi başından beri zayıftı ama bence şeytan meyvesiyle bisküvi çağırması onun hakisini çok zayıflatmıştır. Ve Luffy'nin onu tek darbesiyle indirmesi işin bütün boyutunu gösteriyor ve Cracker, yani Luffy'yi tutması, bisküvilerle tutması çok başarısızlık örneğiydi. Bence Cracker'ı yenebilecek daha çok karakter vardı. Özellikle Doflamingo veya ne bileyim süpernovalardan biri karşısına çıksaydı Cracker'ın, bence Cracker'ı çok rahat bir şekilde harcardı. Tamam, bisküvi onları çok uzun süre tutardı ama bisküvilerinde bir sınır noktası var. Bu da Cracker'ın bence şeytan meyvesiyle hakisini düşürüyor tayfa. Haki gücünü düşünüyor. Hakisini düşürdüğü için eninde sonunda Cracker kendini savunamaz hale gelecekti ve çok sağlam darbeler yiyecekti ki yedi zaten. Yonji halen Sanji'ye sataşmış vaziyette. Yonji'yi tekme tokat dövmek istiyorum. Sanji dedi ki sen bana yetemezsin dedi. Sen benim seviyemde değilsin falan dedi. Ufak bir gönderme çaktı bu cümleden. O tarz bir cümle kullandı. Neden Cracker'dan Yonji'ye atladım? Çünkü Yonji'ye sinirlendim orada. Sanji'ye çok üzülüyorum gerçekten. Sanji'yi daha çok duygusal sahneler bekliyor bizim için tayfa. Cracker Luffy savaşı bu şekilde sonlandı. Bakalım ileride Luffy ne tür savaşlar bekliyor. Manga okuyanlar biliyor tayfa.
Facebook sayfamıza ve grubuna katılmayı unutmayın. Grupta çok güzel muhabbetler dönüyor. Onun için ben bu incelemeyi biraz başarısız bulduğumu söyleyebilirim. Bahsedeceğim çok da nokta yoktu. Tamamen her şey ortada zaten. Cracker'ın ne düşük seviyeli bir karakter olduğu ortada. Bir anda mangaya, animeyi zıplayıp bir anda atlayıp çıkan karakterlerden biriydi. Luffy'ye ne kattı bu savaş bilmiyorum ama bence Luffy'ye bu savaşın kattığı şey Luffy'nin Tankman formunu kullanıp orada bir teknik göstergesi çıkartmasıdır. Bence Luffy buradan ufak da olsa bir şeyler kapmıştır kendine. Onun dışında Cracker çok başarısız ve şımarık karakterlerden biri olduğunu ekleyebilirim. Bahsedeceğim bir nokta yok tayfa, onun dışında böyle çok ağam şağım bir savaş sahnesi de göremedik. Zaten biraz trollümsü komik oldu. Sizleri seviyorum. Yorumlarınızı eksik etmeyin. 860 milyon bellilik ödül bu kadar düşük seviyedeydi. Trafalgar Row gelse Cracker'ı çok rahat bir şekilde indirirdi. Başka karakterler de gelse bence indirirdi. O kadar da sağlam bir savaş gösterisi Cracker bize sunmadı tayfa. Zaten meyvesinin gücünün hakisi ne kadar azalttığı ortada. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Umarım bize daha iyi anime bölümleri sunarlar ama çok iyi sahneler gelecek. Yakındır Big Mom'un çok iyi sahnelerini bize göstereceklerdir. Poundo zaten Zeus'la Prometheus'tan bahsettiler. Big Mom'u biraz daha şişirdiler. Çok daha iyi savaş sahneleri bizi bekliyor. Çok daha ilgi çekici, çok daha düşündürücü, çok daha Luffy'nin oha diyebileceğimiz savaş sahneleri geliyor ve hani 860 milyon belli gibi bu kadar ödül verip düşük seviyeli bir karakter bize göstermeyecekler. Sizleri seviyorum tayfa. Kendinize iyi bakın. Opera, Mondor ve diğer üçlü hakkında neler düşünüyorsunuz? Big Mom'un gücü hakkında neler düşünüyorsunuz? Ve Vivir Kart olayı, Lola'nın onlara Vivir Kart'ı vermesi bir tesadüf müydü? İleride Lola ile ilgili birkaç gerçek görebilir miyiz? Bence bu da önemli bir konu tayfa. Bakalım Sanji'ye neler olacak? Bizim tayfaya neler olacak? Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Daha çok şaşıracak şey olacak bu arkta. Hoşçakalın tayfa. 小さな頃には宝の地図が頭の中に浮かんで